Üretim süreçleri de değişiyor. Yani bir yandan 3D printer diyoruz, bir yandan yapay zeka ile birlikte üretilen işler diyoruz. İnsan eliyle üretim ne olacak? Çok ileride gerçekten mağazalarda atölyelerin olacağına inanıyorum. Artık birçoğu şey mağazanın içinde dikilebilecek. Sabancı Üniversitesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Çok eski bir dostum olan ve aynı zamanda Türkiye'nin modasına büyük etki yaratan Bünyamin Aydın'la birlikte yapay zekayı keşfedeceğiz. Hoş geldin Bünyamin. Hoş buldum Melisa. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Bugün seninle yapay zeka ve aslında yaratıcı dünya üzerine konuşacağız. Biraz modaya gireceğiz, biraz tekstile gireceğiz. Ama öncelikle senin yolculuğunda yapay zeka nasıl kesişti? İlk yapay zeka ile olan deneyimin nasıldı? Biraz paylaşabilir misin? Sen bildiğin gibi çok İyidir. ilgiliyim. Yeni gadgetler çıksın hemen alırım, denerim. VR gözlükler, oyun dünyaların içindeki teknolojiler, altyapılar. Oyuncu da olduğum için hep aslında teknoloji ve oyun dünyalarla da çok ilgiliyim. AI inanılmaz bir buluşum. Birçoğu soruna cevap bulabildiğin. Aslında cevaptan daha önemli hangi soru sorduğun. İnanılmaz eğlenceli bir dünya diyebilirim sana. Aslında ben hatırlıyorum çok küçük yaşlarımızdan itibaren bu oyunculuk dünyasında çok aktiftin ve moda da oyunculuk dünyasında aslında çok var olan bir alanda ve sen burada da aktiftin. Aynı zamanda modayı çokça hikaye anlatmak için de kullanıyorsun. Burada hem kendi hikayeni hem de duyulması gerektiğine inandığın hikayeleri anlatmak için kullanıyorsun. Bu bir araç aslında senin için ama yapay zeka da bir araç. Yapay zekayı araç olarak düşündüğünde moda dünyasında ne tür alanları var? Birçok alanı var. Bence yapay zekayı insanlar yanlış algılıyor. Evet, şu an çok büyük bir hot topic ama benim için bir tool. Fotoğrafçılık çıktığında sanatçılar fotoğrafçılık sanat değildir dedi ve fotoğrafçılığa herkes işte bu bir sanat olamayacak, fotoğrafçılık işte makine çekiyor konusu vardı. Fotoğrafçılıkta aynı AI gibi böyle blacklist edilen bir daldı. AI da şu an öyle. Birçoğu insan AI sanat olmadığını söylüyor. Ama sonuçta insanın değindiği her şey sanattır. Zevklerimle, aslında hayal dünyamla sonuçta bir şey yaratıyorum. Onu Photoshop'la yaratmışım, Illustrator'da yaratmışım, Midjourney ile farklı yapay zeka motorlarla birlikte farklı workflow'lar yaratıp bir şey yaratmışım. Oradaki en önemli şey bence senin hayalin ve senin zevkin. Orada yani yeniden bir insan etkisinin olduğunu düşünüyorsun. Ben de katılıyorum, yani insan etkisinin olan her yerde, yani insani etkilerimiz olduğu her yerde gerçekten bir birlikte üretim olabilir ama yine de bir kişisel etken olacaktır diye düşünüyorum. O zaman şunu diyebilir misin? Yapay zeka ile birlikte üretmek co-working, co-creation mı, yoksa halen bireysel üretim ama orada farklı araçlardan biri olan araç mı? Çok güzel bir soru. Buna farklı bir şekilde cevap vermek istiyorum. Çok hızlı bir sanat eseri yaratırsan, diyelim ki bugün şimdi Midjourney'i açtık. Seninle aklımıza bir şey geldi ve yazdık onu. 10 saniye sonra veya 20 saniye sonra bir görsel çıktı. Biraz daha ortak bir yaratışa geldiğine inanıyorum. Ama daha haftalar, saatler, kendi referansların, kendin çizdiğin bir şeyi oraya upload ettiğinde aslında o daha çok senin göz açın ve zevkinin daha çok önem taşıdığı bir noktada daha senin işin oluyor. Ama eğer çok hızlı bir şey yaptığında referans ve geçmiş verilerle birlikte bir şey yarattığı için sana ait olmadığını hissediyorum. Biraz aslında aynı, sanatla da aynı. Yani şu an ben fotoğrafçıyım deyip bir kamera satın alıp şu an burayı çekip hemen paylaşsam, ben fotoğrafçıyım desem, sen beni ciddiye alır mısın? Doğru. Kendinden ne kadar kattığınla ilgili aslında. Ne kadar terlediğinle de ilgili biraz bence. Çünkü sanat da öyle bir şey, moda da öyle bir şey. Ne kadar emek verirsen o iş o kadar daha özgün olur. Bu hem AI'da da geçerli, modada da geçerli, her şeyde geçerli bence. Özgünlük dedin. Yapay zeka sence peki kültürel motifleri üretirken gerçekten onları anlayabilir mi? Verileri topladığı yerler var. O verilerin bir kere doğru olup olmadığını senin test etmen lazım, check etmen lazım. O yüzden ciddi bir culture check tarafı var. Bilgi birikimin olması gerekiyor. Çünkü ufacık bir hata bile, ufacık bir sembol bile tüm senin yarattığın koleksiyon veya o dünyaya yanlış etki verebilir. O yüzden evet, birçoğu şeyin cevabı var ama
proof etmen gereken de bir taraf var. İnsan ve bilinç, bilgi birikim her zaman çok önemli olacak. Ama AI'da birçoğu şeyi fast track edebildiğin, araba kullanmaya gideceğim mesela. Araba arka sokaklardan bir yere gidebilirsin. Evet. Bir de highway, yani daha otobana binip daha hızlı gidebilirsin. Otobana bindiğin zaman etrafa bakınmıyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Ama arka yollarda biraz da böyle yavaş gittiğinde işte ne güzelmiş ev falan diyebiliyorsun. Şuna döndük. Aslında bunu biraz Ufuk Hoca'yla konuştuk. Özgür Hoca'yla konuştuk. Derinleşmek konusuna girdik. Yani diyorsun ki yapay zekayla çalıştığın zaman eğer derinleşmezsen evet o başka bir şey ama derinleştiğinde bambaşka bir noktaya gidebilir bu. Bir koleksiyon olsun, bir sanat eseri olsun, bir üretim olsun, her ne olacaksa olsun. Günün sonunda önemli olan oradaki o etkileşimden çıkabilecek çıktının ne kadar otentik olduğu. O zaman şunu sorgulamak istiyorum. Bu evet, bu üretim süreci ama bir de bir izleyici var. İzleyici bunu anlayabiliyor mu şu anda ya da anlayabilecek mi? Bence anlayamıyor. Örnek vermem gerekirse bizim en son kampanyamız Le Benjamin Altay Kana bir uyanış koleksiyonu. Farklı AI motorlar kullandık. İnsanlar zannediyor bir prompt yazıp bu kampanya çıktı. Öyle değil. Aslında koleksiyonlar tasarlandı. Gerçek bir lookbook çekildi fotoğrafçısıyla, stylistiyle. Sonra o lookbookların görselleri referans olarak upload edildi AI motorlara. Farklı AI motorlarla giydirmeler yapıldı. Farklı AI motorlarla mekan ve o set design yapıldı. Aynı aslında bir gerçek bir kampanyada nasıl set designer'la konuşuyorsun, evet. stylistle konuşuyorsun. Aslında hepsinin farklı AI motorla da konuşuyorsun bir noktada. Bir workflow yaratıyorsun. Aslında bir kampanya verdiğin, bir gerçek çektiğin kampanya verdiğin emek, mood board'lar oluşturup, referanslar oluşturup sürekli bir yere doğru çekiyorsun aslında. Aslında çok daha farklı dünyaları keşfedebilirsin bu şekilde. Keşfedemeyeceğin normal şartlarda. Ve özgürleştirecek durumu güçlü olmayabilir. Birçoğu kampanyalar yurt dışına çekemeyebilir. Birçoğu dünya mankenle çekemeyebilir ama artık AI ile birlikte eline bir güç geliyor. Evet. Herkes artık yaratabilir. Bir yandan sektörde bununla ilgili çok görüş var. Yani bir yandan bir grup insan bunun demokratikleşmesinden dolayı çok heyecanlı. Özellikle küçük üreticiler için bu bence çok kıymetli. Ama diğer yandan da çok büyük bir korku var. Hem de aynı zamanda bazı iş kollarının özellikle kreatif anlamda anlam kaybedeceği üzerine bazı görüşler var. Sen bu taraftan baktığında, Le Benjamin gözüyle baktığında aslında bunu nasıl yorumluyorsun? 2 gün önce, dün müydü? Seninle birlikteydik. Birisiyle tanıştık ve kendisi şunu söylemişti. Merakla uyandırmamız gerekiyor içimizde. Çünkü bilmediğimiz bir şeyi yargılarız ama yargının arkasında da aslında korku var. Bu bir korku. Evet. Yani bilmediğimiz için korkuyoruz. Aslında bilsek kesinlikle eminim ki birçoğu insan AI'yı sevebilir. Ama sadece bilmediği için veya dark side tarafını yargıladığı için onun iyi yönünü düşünmüyor veya düşünmek istemiyor veya meraklı da değil. Ya da fırsatlara bakacak aslında bir ruhaniyeti, bir ruhsal gücü de olmuyor olabilir. Ben iyi yönde kalmak istiyorum şu anda seninle bu sohbetimizde. Yapay zekanın sadece yaratıcı alanında değil, veri alanında da kıymetli olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Pek çok alana veri ilham veriyor, pek çok alanı veri yönlendiriyor. Biraz modada ne oluyor? Veri ve moda ilişkisinde neler oluyor? Benim takımlarım bakmıyor ona ama bizim bir planlama departmanımız var. Bizim şu an 16'ya yakın mağazamız var. Ve mağazalara hangi ürün gideceğini eskiden planlama ekipleri bunu yapıyordu. Şu an bizim AI software'imiz var. Ve AI aslında nereye hangi mağazalara alokasyonlar yapılacağı tabii ki planlama departmanı yönetiyor. Ama AI aslında belirliyor. Satışa bakarak nereye hangi ürünün gitmesi gerektiğini bizde AI belirliyor. Çok hoş. Ya bu aslında endüstri için de çok kıymetli. Daha next step'i anlatayım sana. Evet. Kreatif direktör arkadaşım, onlarla da bir işbirliğimiz olmuştu. Bana şundan bahsetti, çok etkilenmiştim. Bilmiyorum, biz tasarımları tasarlıyoruz. Polonya'da sanırım bir AI firması, bir startup var. Onlarla çalışıyoruz şu an. Tasarımları oraya yüklüyoruz ve hangi ay, hangi renkle bu tasarımlar daha çok satacağını AI bize söylüyor. Ona göre o renkleri üretiyoruz. Yani davranışı da aslında tahmin edebilmeye başladı. Bence moda dünyasıyla AI ve teknoloji artık sonunda birleşecek. Çünkü moda ve teknoloji hep ayrı kalıyordu. Birleşme dönemine girecek.
Bir de şunları çok görüyorum ben. 3D printerlar. Yani biz kendi ürünlerimizi kendimiz yapmaya başlayacak mıyız? Bunlar markalaşmak için ne demek? Markalar için ne demek? Bunlar markalaşmak isteyen gençler için ne demek? Ya da bireysel tüketim için ne demek? İnanılmaz bir dünya Melisa burası. Bence ileride mağazaların içine bile micro factory'ler kurulabilir. Yani benim böyle futuristik hayallerim de var. Bu micro factory'ler de aslında küçük atölyeler gibi düşün. İleride ne bileyim ceket oradan dikilebilecek. Böylece ne karbon masrafı olacak, bir yerden bir yere uçurulacak, ne bir yerden lojistik maliyetin olacak. Her şey mağazaların içinde çıkacak. Wow. Dünya oraya doğru gidebilir. Biz 3D printing nasıl kullanıyoruz? Özellikle aksesuar, branding, işte ceketlerimizdeki zip puller'ları kalıba vermeden önce 3D printer'la numuneler çalıştırabiliriz. Mücevherler, yüzükler, bunları da 3D'de deneyebiliyoruz. Daha prototyping için bizim için şu an Çok heyecanlandım çünkü şunu merak ediyorum. Aslında tasarımların 3D printerler arttıkça tasarımların lisanslanması mümkün olacak mı sence? kesinlikle olabilir. O dünya var zaten aslında. Büyük franchise'lar işte izlediğimiz diziler, filmlerin lisanslama hakları var ve t-shirt basan birçok böyle baskı atölyeleri var dünyanın her yerinde. Onlar 3D makinelerle yer değiştirirse aslında yapabilirler. Neden olmasın? Heyecanlı. Buradan fikir veriyoruz şu an insanlar. belki buradan sonra bir girişim başlar. Girişimler başlayabilir. Yıllar evvel hatırlarsan bana sanal defilelerden bahsetmiştin. Aslında metaverse'lerden daha Evet. yeni başlamıştı o dünyalar ve bilmiyorduk nereye doğru evrilecek. Hala başlarındayız bence. Hala adapte olamadık. Bunlar daha ileride buralarda nasıl bir dünya görüyorsun? Bunların fiziksel modaya olan etkisi ne olacak ya da olacak mı? Ya da şimdiki gibi halen biraz daha ayrışmış teknoloji olarak mı kalacak? İnişli çıkışlı gibi görüyorum her şeyi. Ki hayatta da hiçbir şey düz olamaz, hep kalamaz. O yüzden AI'ın daha önemli olacağı bir dönemdeyiz şu an. Sonra o biraz böyle sakinleşecek. Normalleşecek. Başladı da insanlar artık etkinliklere gitmek istiyor. Herkes kendisini yalnız hissediyor. Bir o kadar connected'iz aslında sosyal medyayla. Bir o kadar da yalnızız. Bunu da daha önce de seninle konuştuk. Ve Cem Hoca'yla da bundan bahsettik. Aa, cidden mi? Senden de bahsettim. Sen de bundan konuştuğumu ve aynı şekilde de seninle daha önceden bundan konuştuğumu, sonra Cem Hoca da bundan bahsetti ve şimdi döndük dolaştık gene bunu. Ya, buradan Cem Hoca'ya sevgiler o zaman. Bence iniş çıkışları olacak ve o AI doğru yükselecek ve AI aslında artık hayatımızın normalize olup hayatımızın sürekli içimizde olacak. Peki o zaman şu şekilde düşünüyoruz. Bizim şu anda ihtiyacımız olan bu gerçekten topluluk ruhunu canlandırmak. Cem Hoca'nın dediği şekliyle kabile ruhunu canlandırmak. Bu yapay zekanın bu dünyaya, yani bu yeni oluşan topluluklara faydası olacağını düşünüyor musun? Ben yaratıcı dünyanın buna çok faydası olduğunu düşünüyorum. Çok inananlardanım yani. Yaratıcı insanların çok daha empati duygularının yüksek olduğuna ve bu anlamda da topluluk oluşumlarında da onların ilham olabileceklerine inanıyorum. Yapay zeka, yaratıcı dünya ve topluluk üçgenine baktığında ne görüyorsun? Topluluk oluşturmamız için öncelikle birbirimizi çok iyi tanıyor olmamız lazım. Ve karşı tarafı anlıyor olmamız lazım. Birçoğu aslında yanlış anlaşmalar veya karşı tarafı anlamama. Sorularımız var ama cevap bulamadığımız birçoğu AI ile cevaplayabildiğimiz için bence bir topluluk kurmanın en önemli şeyi zaman geçirmek, karşı tarafı anlayabilmek, dinleyebilmek. AI da aslında güzel bir köprü olabilir. Bu farklı insanların bir arada olup aynı mesajı paylaşma yolculuğunda güzel bir translator olabilir bence. Ben bu konuya çok katılıyorum. Yani yapay zekanın bu anlamda bence bize verebileceği çok önemli fırsatları var. Diğer yandan yapay zekanın bazı kusurları örtmesi yaratıcı dünyada beni korkutuyor. Çünkü bizi insan yapan şeylerden biri de kusurlarımızdır ya. O kusurları yapay zekanın olduğu dünyada nasıl koruyabiliriz ya da sence korumalı mıyız? Çok güzel bir soru. Bence kusur aslında yarattığımız o güzel dokunuşları yaratan simge. Kusur olmadığı zaman, her şey çok net olduğu zaman ben de çok mutlu olmuyorum. Tasarımlarımda da özellikle Japon tasarım dillerine de bakarak ve onlardan da ilham alarak tasarım yapıyorum. Kusur bence bizi insan yapan şey. AI'yı birazcık daha bir tool olarak kullanırsak ve asıl ana yaratışımıza daha kendimizde kalıp o kusurlara da izin verirsek, AI'yı da aslında daha hızlı bilgi alabileceğimiz bir tool'a çevirebilirsek sanatçıya çok yarayabilir. Ama sırf AI ile yaratım yapıp kusurlarımızı yok edersek o benim özellikle ilgimi çok çekmez.
ne ben de tatmin olabilirim bence ne de insanlar tatmin olabilir. Peki bir de şu var, yani üretim süreçleri de değişiyor. Yani bir yandan 3D printer diyoruz, bir yandan yapay zeka ile birlikte üretilen işler diyoruz. İnsan eliyle üretim ne olacak? Arabada görüyoruz bunu. Evet. Bayağı robotics'e kaydı. Tekstil de ileride kayabilir. Yani çok ileride gerçekten mağazalarda atölyelerin olacağına inanıyorum. Artık birçoğu şey mağazanın içinde dikilebilecek. Bir yandan otentik, bir yandan da 3D printing ve bunların bir arada harmanlandığı bir alan hayal ettim şu anda. Şöyle hayali biraz büyütelim. Evet, büyütelim. Şimdi gelecek Benjamin mağazasına girdik. Yanında güzel bir kafe var. Büyük ekranlar var veya hologram çıkıyor karşına veya bir ekran var. Şu an hayal ediyorum. Evet. Ve önünde duruyorsun. Karşı tarafla işte hey Benji diyorsun. Hey Siri yerine. Ve bana ceketleri göster diyorsun. Önüne ceketlerini söylüyor. Bunu istiyorum Üstünde diye görüyorsun. diyorsun. Sonra senin üzerine yansıtıyor. Tamam bundan medium istiyorum diyorsun. Pıt diye sonra orada bir şey çıkıyor. 29 dakika sonra bu ürünün hazır dikili. İnanılmaz. Yani ileride bu olabilir. İnanılmaz. Baktığın zaman deneyim tamamen değişiyor. Tüketim deneyimi tamamen değişiyor. Üretim deneyimi tamamen değişiyor. Bambaşka bir yaşam şekline doğru ilerliyoruz. Şu aklıma geldi ve heyecanlandım. Sürdürülebilirlik ayağı da çok faydalı olacaktır. Çok katma değerli olacaktır diye düşünüyorum. Lokal ürünlerle belki, lokal ham maddelerle birlikte belki bir şeyler yapma fırsatı olacak ve hatta belki Le Benjamin Japonya'da bambaşka bir şey üretecek. Türkiye'de bambaşka bir şey üretecek. Belki de o mağazaya girdiğinde Japonya'daki mağazalara bir portal açılır ve o portal Japonya'daki ürünleri ve oradaki kumaşlarla ne dikebilirim ve Japonya'dan onu sipariş vermem nasıl olur gibi bence çok güzel yerlere gidebilir ve bence kesinlikle bu olacak ama ne zaman bilmiyoruz. Çok enteresan olur. Gerçekten çok enteresan olur. İnanılmaz olur çünkü en büyük sıkıntı bence düşün yani biz de şu an Japonya'dan, İtalya'dan, Türkiye'den kumaşlar alıyoruz. Üretip ne bileyim Almaty'deki mağazaya giriyor veya Dubai'deki mağazamızda satılıyor ve ne bileyim İzmir'deki mağazamızda satılıyor ama asıl ne bileyim İstanbul'daki kişi onu istiyor. Ama Japonya'dan kumaşı İstanbul'a getirmişsin, üretmişsin, onu İzmir'e göndermişsin. Bir daha İstanbul'a geri dönecek çünkü oradaki Bütün yani karbon zaten ayak izin. inanılmaz. Çok Ben fena. tüm moda sektörü böyle. Düşünsene yani bütün dünya değişir. Bu sadece moda sektörü değil, bütün endüstri için böyle bir şey olabilse bambaşka bir fırsattan bahsediyoruz. Biraz üretim sürecine girdik, yaratıcı alanına girdik ama şuna bakmadık. Genç tasarımcılar, genç girişimciler neler yapabilir? Evet, yaratıcı üretim fikirleri var. Evet, üretim kısımları var. Kendilerini nasıl koruyabilirler bu dünyada? Kendi haklarını nasıl koruyabilirler? Onu da senden öğrenmek isterim. İki taraflı anlatmak istiyorum yine burada. Yarattığınız sanat eserler ve görselleri sosyal medyaya yüklediğinizde bu veriler artık AI altyapılarda eğitim amaçlı kullanılabiliyor. Bunu iptal edebiliyorsunuz uygulama ayarlarından. Şöyle bir sıkıntı var AI ile birlikte. Birçoğu sanatçı veya modacı veya müzisyen yıllarını veriyor çizgisini yaratmak için. Yapay zeka motorları bunu alabiliyor ve alıp ufacık değişikliklerle seninmiş gibi paketlenmiş halde bunu sana hediye edebiliyor. Diğer o sanatçılara hakaniyetsizlik yaratıyoruz. Buradaki önemli şey bunun bilincinde olmak ve gerçekten birisine aitse bu, ona ait olduğunu söyleyip onu kullanmamak. Ama bunu birçoğu insan yapmıyor. Ya zor bir şey bu. Biraz aşılanmak gibi bir konu. Yani şimdi ya hepimiz aşılanacağız. Evet, O zaman herkes immün olacak. evet, evet. Ya hepimiz AI'ya yaratılışlarımızı teslim edeceğiz ve AI gelişecek veya hiçbirimiz vermeyeceğiz ve AI gelişmeyecek. Tam bir Biraz bir aslında, paradoks. evet. Paradoks ve belki de daha cevabını bilmediğimiz de bir soru olabilir diye düşünüyorum. Evet, ben şuna inanıyorum. Emek verirsen onun karşılığını alırsın. Artık dünyada da şöyle bir konuma geldi Benjamin. Bir halı deseni veya bir kilim deseni bir moda ürününde gördüğün zaman artık onun mesela Le Benjamin olduğu anlaşılıyor. Uzaktan da bile logo gözükmese. Ama şimdi diyelim ki bugün birisi geldi ve dedi ki tamam ben böyle bir ceket tasarladım. Arkasında halıyı koydum. Şey yaptım. Bu benim işte tasarımım oldu dediğinde o zaman başka birisinin yolundan sen de ilerlemiş oluyorsun. Örneğin Valentino'nun bir kamuflajı var.
Valentino o kamuflajı kullandığı zaman ben onun Valentino olduğunu biliyorum. Ceketin arkasında kırmızı bir çizgi gördüğüm zaman onun Prada olduğunu ben biliyorum. Bunun gibi aslında markaların uzun yıllardır sahiplendiği öğeler var ve aslında markayı marka yapan da o özgün bir şey bulmak. Bugünkü dünyada özgün bir şey bulamıyorum diyebilirsin. Ben de halı kilim desenine böyle bulana kadar ve onu benim de tasarım dilimde onu böyle sevene kadar uzun zamanlar geçirdim ki monokromatik bir hale getirdim mesela. Halı normalde çok renkli ya. Evet. Kıpkırmızı da yaptığım oluyor. Bir jakara çevirdiğim oluyor. Hem minimal hem maksimal duruyor. Bana bir arkadaşım dedi bunu, bir sanatçı. Sen hem minimalistsin hem maksimalistsin. Tamam peki dedim. Çok güzel. Hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Gerçekten öyleymişim. Çok doğru. Çok doğru. Bence bu şekilde kendilerini koruyabilirler. Markalara da ve yaratan insanlara da saygı duyabilirler. Ya burada iki şey düşündüm. Biri özüne dönmenin önemini. Aslında kendi markanı oluştururken ya da kendi yaratıcılık yolculuğunda da ilerlerken bunun bir zaman alacağı gerçeğini, bunun hemen bir günden diğerine oluşmayacağı gerçeğini ve orada da doğru soruları sormanın ne kadar önemli olduğunu yeniden keşfettim seninle diyebilirim şu anki sohbetimizde. Diğer yandan şunu sormak istiyorum. Bugünün yapay zeka araçlarını kullanarak ben ikinci bir Le Benjamin markasını pat diye oluşturabilir miyim? Deneyelim. Kolay mı? Bence değil. Ama bunu söyleyerek aynı zamanda ürkütmek de istemem. Tam tersi, aslında tüm şifrelerimi hep veren bir insanım. Şifreleri vererek siz kopyalanmıyorsunuz. Herkes kendi öz hikayesiyle ilerlediği için tam tersi aslında o şifreleri verip insanların da kendi markalarını kurup hayallerini gerçekleştirebilir. Bu da beni çok mutlu ediyor. O yüzden aynı zamanda DM'den de bana soru soranlar hep oluyor ve ben elimden geldiği kadar cevap atıyorum. Ayrıca burada da marka kurmak isteyenler bana mesaj atabilir. Ayrıca çeşitli sunucularımız da var ve topluluklarımızın olduğu 1700'e yakın genç var orada, sanatçı, modacı. Onlarla da beraber ortak yaratım projeler de yapıyoruz. Hem mentörlük de yapıyorum orada. Bir kere eğitimine çok önem vermen lazım çünkü eğitimin sana o tool seti veriyor. Evet. Eğer bir moda markası yaratmak istiyorsan, bir kere moda tasarımcısı olmak istiyorsan, moda tasarım eğitimini aldığın zaman bir kere kalıbın ne olduğunu, renk seçerken nasıl renk seçildiğini, baskı teknikleri, boyanın nasıl kumaşa etki yaptığını, o fabrikalara girip o ustalarla sohbet etme, onlardan bir şey öğrenme. Tüm bu alanları aslında öğrendiğin zaman moda markası o zaman kurabilirsin. Çünkü moda markası dediğin şey bir sistem. Nasıl AI bir sistemse moda markası da bir sistem. İşin tasarım kısmı var, kalıp kısmı var, renk kısmı var, üretim kısmı var. Content, içerik tarafı var. Bunun kalite güvence tarafı var. Kalite kontrol tarafı var. Yani var da var. Ama insanlar hep dışarıdan çok basit görüyor, değil mi? Mesela biz bunu hep konuşuyoruz seninle. Ama öyle basit değil. Bu bir sistem. Bir de ekip de kurman gerekiyor ileride. Ama ürkütmek istemiyorum. Bir yandan da AI'yı aslında marka yaratılışta çok iyi kullanabilirsiniz. Birçoğu aslında sorularınıza cevap alabilirsiniz. Birçoğu marka kurmak istediğinizde nasıl bir marka kurulabilir? DNA'sını nasıl oluşturabilirim? Nasıl bir ruh olması lazım? Bu ruh çok özgün mü? Ve bende barışık mı? Markanın en önemli başarı noktası kendinizde ne kadar barışıksa o kadar uzun ömürlü olur marka. Benim de belki en büyük başarım benimle çok bağdaşık olması. Benim sevdiğim müziklerimi dinliyor markam. İşte halı kili koleksiyonu var babamın. İşte erken yaşta kaybettim onu. Onun o koleksiyonunu devam ettirdim. O yüzden halı kilimler benim koleksiyonumda yer ediniyor. O yüzden aslında benimle çok bağdaşık her yaptığım şey. O yüzden burada herkese böyle o öneriyi vermek isterim. Başkasının yollarını izleyin, oralardan öğrenin. Özünüzle barışıp özgün bir hikaye yaratın. Bu aslında biraz da Cem Hoca ile konuştuğumuz ben kimim sorusuna da dokunuyor. Kimlik arayışımızla işimizi entegre edebileceğimiz bir yol. Bu bence çok kıymetli. Amaç odaklı çalışmaya da fırsat yaratabiliyor insanlar için. O yüzden de çok da motive edici diye düşünüyorum. Bütün bunların dışında sana ufak bir hediyem var. Oyuncu olduğun için sana küçük bir yapay zeka ile birlikte bir kart yaptık. Bu ortak bir üretimde. Vay çok iyi. Ajansımızla birlikte. Teşekkür ediyorum. Vay. Ama açman lazım. Bir şey mi çıkacak şimdi?
İçinden sen çık. Vay! Saç kesimi de çok iyiymiş. Bunu artık oyuna giderken bugün akşam götürürsün gizlice. Aa, inanılır gibi değil. Bugün de Koyabilirsin. Magic the Gathering oynamaya gidiyorum. Bu kartını bugün kullanacağım. Bugün Bünyamin'le birlikte moda ve yapay zekayı konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.